Ben Nazlı Uçar. Oyunlaştırma günlükleri kapsamında size bugün bir yazar ve kitabını tanıtmak istiyorum. Yazarımızın adı Daniel Pink. 55 yaşında, hukuk eğitimi almış ancak bu alanda hiç çalışmamış. Motivasyon bilimine yönelmiş, bu alanda bir de TED konuşması bulunan, kitaplarından 4 tanesi New York Times en çok satanlar listesine girmiş Amerikalı yazar. Kendisi hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için www.danpink.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bugün size bahsetmek istediğim kitabı çıktığı 2009 tarihinden bu yana iş dünyası için bir devrim niteliği taşıyan Drive. Kitap, motivasyon kavramı çerçevesinde bilimin bildiğiyle iş dünyasının yaptığı arasındaki uçuruma vurgu yaparak uçurumu nasıl kapatabileceğimiz konusunda akılcı çözümler sunuyor. Bilgisayarlar gibi toplumların da işletim sistemleri, hatta motivasyonel işletim sistemleri olduğu fikriyle ilk çağlardaki motivasyonel işletim sistemimize motivasyon 1.0 adını vermiş. Bu sürüm tamamen hayatta kalmakla ilgiliymiş. Ve biyolojik güdülerimiz çerçevesinde şekillenmiş. Ta ki bundan uzunca bir zaman önce insanların ödül ve cezaya tepki verme güdülerinin var olduğu keşfedilene kadar. Bu noktada motivasyon 1.0, 2.0 olarak güncellenmiş. Motivasyon 2.0'da 20. yüzyılın ortalarına kadar tıkır tıkır işlemiş. Ta ki birkaç bilim adamı adına içsel motivasyon dedikleri üçüncü bir güdümüz olduğunu keşfedene kadar. Üçüncü güdümüz daha sofistike beceriler ve yaratıcılık gerektiren kavramsal işler. Ödül ve ceza sistemi bu noktada işlevsiz, hatta zararlı hale gelmiş. Bunu bir örnekle açıklamak istiyorum. Kitapta bulunan bir deneyle. Mum problemi. Görseldeki gibi bir mum, bir kutu raptiye ve kibrit verilen iki grup denekten mumu masaya akmayacak şekilde duvara sabitlemeleri istenmiş. Ödül vaat edilen grup, ödül vaat edilmeyen gruptan ortalama 3,5 dakika daha geç bulmuş çözümü. Daha sonra deney, bu sefer farklı deneklerle ve biraz farklı şekilde, yani raptiye ve kutusu ayrı ayrı verilerek tekrar yapıldığında bu kez ödül vaat edilen grup, ödül vaat edilmeyen gruptan çok daha hızlı çözmüş. Çünkü çözüm, yani raptiye kutusunun mum için bir platform olabileceği açıkça verilmiş. İş yaratıcılık gerektiren bir sağ beyin işi olmaktan çıktığında ödül odağı daraltarak çözümü kolayca göstermiş. Tıpkı 20. yüzyıl rutin işlerinde olduğu gibi. Bu deney 40 yıl boyunca yapılmış. Sonuçlar hiç değişmemiş. Buradan da anlayacağımız gibi 21. yüzyıla ait kavramsal ve yaratıcılık gerektiren işlerimiz için motivasyon 2.0 işlevsizleşmiştir. Artık sistemimizi motivasyon 3.0'a güncellemenin zamanı geldi. Peki, yapı taşları sopa ve havuç olmayan motivasyon 3.0'ın bileşenleri nelerdir? Daniel Pink şöyle diyor. 1. Özerklik. Hayatlarımızı yönetme arzusu. Artık bizler işlerimizi nerede, ne zaman, nasıl ve kiminle yapmak konusunda söz sahibi olmak istiyoruz. Çalışanlarına özerklik tanıyan 21. yüzyıl şirketleriyle ilgili kitapta çok fazla örnek ve başarı öyküsü anlatılmış. Bir tanesi, çalışanlarına %20'lik serbest çalışma süresi tanıyan Google. Ürünlerinin yarısını bu %20'lik zaman diliminde çıkarıyormuş. Örnekse Gmail, Google News, Google Sky gibi. 2. Ustalık. Anlamlı bir konuda daha başarılı hale gelmek. Ustalık bir akış deneyimi olup sürekli, samimiyetle, ter dökerek pratik yapmayı gerektirir. Asla ulaşılamayacak bir hedef olması onu hayal kırıklığına uğratıcı kılsa da yine en cazip yönü de budur. 3. Amaç. İnsan doğası gereği kendisinden daha büyük, daha yüce bir şeyin parçası olmak ister. İşte tam bu noktada kitabın en sevdiğim mesajını size iletmek istiyorum. Bizler ekonomik robotlar değil, sapına kadar insanız. İşte bu yüzden kar maksimizasyonunu amaç maksimizasyonuyla değiştirmek zorundayız. Öğrenme, yaratma ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek isteğimizde samimiysek, sopa ve havucu ait olduğu yere bırakıp, özerklik, ustalık ve amaç doğrultusunda sürümümüzü yeniden güncellemeliyiz. İçsel olarak motive ve evde kalın.